Hocam sesiniz kapalı ama. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ilk olarak öncelikle Mücahit'e daveti için ve Divan Derneği Türk Dünyası İzleme Merkezi'ne daveti için çok teşekkür ediyorum. Zamanlama olarak da çok kıymetli bir zamanda böylesine bir aslında etkinlikler serisini iklimle ilgili başlatıyorsunuz. Türkiye COP31 yolunda hazırlıklara da resmi olarak önceki aylar içerisinde başladı 2026'nın başı itibariyle. Elbette bu açıdan baktığımızda da önemli bir zaman diliminin içerisindeyiz. Böyle son bir haftadır elbette yoğun bir gündemdeyiz. Yoğun bir gündeme böyle güzel bir ara vermek bağlamında da bu başlığın bugün konuşulmasını kıymetli buluyorum ben. Belki ilk olarak iklim diplomasi kavramı nedir? Bununla bir hızlıca başlamak gerek. Çünkü o da hayatımıza yeni giren kavramlardan bir tanesi. Son 10 yıl içerisinde tabii birçok diplomasi çeşidini çok tartışır olduk. Ama Türkiye açısından, dünya açısından iklim diplomasisi de hem yeni hem çok derinlikli hem de çok dinamik bir kavram. Aslında kavramın isminden de anlaşılacağı gibi iklim diplomasisi ekseriyetle uluslararası sistemin içerisindeki aktörlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda benimsediği politikalardan oluşan çerçevesine ayrı bir boyutuyla iklim diplomasisi ismi konmuş. Bu bağlamda literatürde oldukça yeni, son 5 yıla dayanan bir kavramsallaştırma olduğunu görmek lazım. İklim değişikliğiyle mücadele konuları resmi olarak özellikle Birleşmiş Milletler çerçevesinde bu bağlamda daha geçmiş yıllara dayansa da 80'ler gibi bir 30-40 yıllık sürece dayansa da ülkelerin iklimle ilgili konuları diplomasinin önemli bir ajandası haline getirmesi, kendi ülkelerinin özellikle de bu bağlamda dış politika konusunda öncelikli konuları haline getirmesi elbette daha yakın zaman diliminde 2000'lerin ortalarında gördüğümüz bir gerçeklik. Tabii iklim diplomasi bu açıdan süreçler daha erken başlamış olsa da kavram olarak her ülke için farklı bir zaman diliminde anlam ve politika karşılığı buluyor. Bu bağlamda da hem ülkelerin hem uluslararası organizasyonların iklim diplomasisinde önemli bir aktör olduğunu görmek lazım. Bu noktada da diğer diplomasi çeşitlerinden farklı olarak iklim diplomasisi aslında baktığınızda iki katmanlı olduğunu söylemek mümkün her aktör için. Bunlardan bir tanesi uluslararası katman, yani her aktör, devlet veya devlet dışı aktörler, STK'lar, şirketler, bunların hepsi iklim değişikliğiyle mücadelede önemli aktörler. Hepsinin bir iklim diplomasisi yaklaşımı var, kendine özgü, ama aynı zamanda da uluslararası iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesine BM'nin özellikle de iklim değişikliği çerçeve anlaşması, her yıl gerçekleştirilen COP içerisinde tartışılan, Paris İklim Anlaşması içerisinde hedeflenen bu noktadaki tüm maddelere ya da iklim değişikliğiyle mücadelede ortaya konan tüm uluslararası hedefler konusunda benimsediği bir uluslararası ajanda ilk katmanı. İkincisi de bu uluslararası ajandaya her aktör katkı sunmak için kendi ülkesine özgü ya da kendi aktör modeline özgü bir politika alanı, bir politika seti geliştirmesi. Dolayısıyla iklim diplomasisi sadece tek boyutlu ülke içerisinde ya da o aktörün kendisine özgü geliştirdiği politikalar değil, aynı zamanda bu politikaların etkin bir şekilde Paris İklim Anlaşması başta olmak üzere BM'nin çizdiği hedefler ve iklim değişikliği çerçevesine uyumlanmasını kapsıyor. Dolayısıyla da biz temel olarak bugün belki işte COP çerçevesinde konuşacağız. O yüzden biraz ağırlıklı olarak İklim değişikliğiyle mücadelede devlet aktörünün başat olduğu bir süreci konuşacağız. Ama iklim konusuna merak salanlar ya da biraz böyle COP'un içeriğine, iklim değişikliği politikaları tartışmalarına bakanlar şunları da çok görür. Özellikle STK'lar hangi ülke olduğuna göre ve bölge olduğuna göre değişmekle beraber bu bağlamda değişik yerel unsurlar, Afrika bölgesi için bunu daha çok konuşmamız mümkün. İklim değişikliğinden de en ciddi şekilde zarar gören bölgelerden bir tanesi. Keza son yıllarda özel sektör iklim değişikliğiyle mücadelenin ciddi bir aktörü haline geldi. Çünkü hem tüketim alışkanlıkları hem üretim alışkanlıklarının biraz önce bahsettiğim o uluslararası hedeflere ulaşmak konusunda çok büyük bir etkisi var. Son olarak da en büyük aktör tabii ki devletler ve rakamsal olarak en büyük aktör olan biz bireyler. Baktığınız zaman iklim diplomasisinin 5 farklı aktörü olduğumuzu söylemek mümkün. Bu noktada iklim diplomasisi ile ilgili
COP'a geçmeden şu parantezi de açmak istiyorum ben. İklim diplomasisi birçok ülke açısından devlet politikası olarak benimsenmesi, biraz önce ifade ettim, çok geç yıllarda karşımıza çıkıyor. Yani şunu da tabii göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hala da bölgemiz ve dünyanın bir gerçeği, çatışmaların, savaşların devam ettiği bir düzlemde hep şu konuşulurdu. Ben o zaman öğrencilik yıllarımda, lisansta, iklim gibi konular konuşulunca ya işte çok daha temel sorunlar var, savaş var, çatışma ortamları var. İklim ne kadar önemli ki diye konuşulurdu. Hatta böyle bir uluslararası ilişkiler öğrencileri çok aşinadır o sınıflandırmaya. İşte kimi yerlerde iklim konuları daha low politics olarak, daha yumuşak konular olarak geçen politikalardı. Ancak son 10 yıldaki özellikle iklim değişikliğinin bu bağlamda bireysel olarak hayatlarımızı etkilemesi, bir güvenlik alanı olarak algılanmaya başlamasıyla birlikte kaçınılmaz bir boyutta iklimle belki çok yakından ya da çok yoğun bir ajandası olmayan tüm aktörlerde iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim diplomasisinin ister istemez bir paydaşı haline geldi. Bugün bu noktada Türkiye'nin COP'un ev sahipliğini yapacak olmasını da ben en çok da bu açıdan anlamlı buluyorum. Belki Türkiye Glasgow'daki gerçekleştirilen COP zirvesinden sonra Paris İklim Anlaşması'nı onayladı ve çok hızlı bir şekilde kısa sürede iklim konusunda önemli adımlar attığını hatırlatmak lazım. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasından sonra en ciddi noktada adım attığı konular bir kapasite geliştirme. Bu noktada kapasite geliştirme hepimizin hayatına da zaman zaman farklı süreçler içinde sirayet etti. İşte sıfır atık, Sayın Hanımefendi Erdoğan'ın başlattığı bu önemli süreçle birlikte sıfır atık hayatımıza girdi. Çöpleri ayrıştırmak gibi bugün bize artık çok sıradan gelen ama bundan 10 yıl önce hayatımızda olmayan eylemler bizim için anlamlı gelmeye başladı. Yine aslında bizim kendi kültürümüzde bulunan ama iklim değişikliği açısından hiç düşünmediğimiz su kullanımı, var olan kaynakların kullanımı konusundaki bu kadar etkin, bu kadar çeşitli hem kamu politikalarının ortaya çıkması hem de bu bağlamda STK'ların toplum bazında politikalar oluşturmasını biz hakikaten çok kısa sürede, 5 yıla yakın bir sürede gördük. Tabii şunu da hatırlatalım, biz COP'tan sonra Glasgow'daki gerçekleştirilen COP'tan sonra Paris İklim Anlaşması'nın tarafı olduk. İşte bu noktada iklim bakanlığın içerisine bir iklim başkanlığı kurulması, iklimin bu bağlamda bakanlığın ismine eklenmesi, kurumsal altyapı oluşturulurken bu kurumsal altyapının bu bakanlıkla sınırlı kalmayıp bugün okullarımızdan bütün kurumlarımıza kadar çok etkin bir noktada belediyelere kadar yerel yönetimleri de kapsayan bir geniş sürece yaygınlaşması bağlamında 5 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Birçok ülke için belki 20 yılda yapılan adımlar Türkiye'de 5 yılda çok efektif bir şekilde gerçekleştirildi. Bu noktada Türkiye COP'un içerisinde Paris İklim Anlaşması'nın bir tarafı olmadan önce daha önceki 2017 itibariyle hanımefendinin başlattığı sıfır atık projesi de bunlara bir altyapı oluşturduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla Türkiye iklim ajandasında hakikaten böyle belki iklim içerisinde çok etkin olan bazı ülkelerin görmediği kadar hızlı bir süreç izledi. Bunun da Türkiye açısından bazı önemli kazanımları oldu. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz bugün konuşacağımız COP31'e ev sahipliği yapmak. Çünkü o bile bir başlı başına diplomatik başarı olduğunu hatırlatmak lazım. Malumunuz, biliyorsunuz, bir uluslararası organizasyonun etkinliğine ev sahipliği yapmak bu bağlamda ciddi bir lobi kabiliyeti isteyen, lobi isteyen ve bununla ilgili altyapısı, insan kaynağı ve maddi kaynağı olduğunu göstermesi gereken bir süreç. Türkiye de bu açıdan hakikaten önemli bir kazanım elde etti. Belki bu noktada hep şunu söylemek lazım. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmak için yaptığı bu bağlamdaki diplomasi atağı da hem Türkiye içerisinde kamuoyunda hem de açıkçası bölgesinde ve küresel anlamda ciddi bir karşılık buldu. COP'a ilk kez ev sahipliği yapacak Türkiye. Bu bağlamda hem Türkiye için büyük bir gurur ama büyük bir de heyecan kaynağı oluşturdu. Biz geçtiğimiz sene içerisinde yaptığımız bir alan çalışmasında onu da yayınlama şansımız oldu. İklim değişikliği ile ilgili
farkındalık düzeyinin belirli yaş gruplarında farklılaştığını gördük. Ama herkesin merak ettiği ve bu farkındalık düzeyiyle bağdaştırdığı bir gerçeklik vardı. COP'un Türkiye'de yapılacak olması. Dolayısıyla toplum noktasında da belki iklim konuları çok uzak gibi görünse de beklenmeyen bir heyecan yarattığını görmek lazım. Şimdi COP da nedir onu belki bir noktada da açmak gerekiyor. Çünkü herkes çok merak ediyor. Yani COP'a ev sahipliği yapacağız. Nasıl bir şeye ev sahipliği yapacağız? COP tabii sadece klasik bir iklim konferansı değil. COP'un içerisinde katılanlar daha önce gidenler olduysa farklı ülkelerdeki iki farklı alan olduğunu söylemek lazım. Yeşil alan ve mavi alan diye geçer. Yeşil alanın içerisinde var olan resmi müzakereler devam eder. Yani Paris İklim Anlaşması'nda konulan hedefler, yine Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik noktasında koyduğu hedefler, artık COP'un önceki dönemki ev sahibi olduğu ülkelerde alınan bazı kararlar vardı. 52 tane bu noktada indikatör benimsenmişti iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en son olarak. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz bu 52 maddenin belirlendiği gibi çok kapsamlı devletler arası müzakerelerin olduğu, ama her müzakere başlığının, her müzakere maddesinin içerisinde sadece devletlerin değil, biraz önce bahsettiğim çeşitli aktörlerin temsilcilerinin de olduğu, yani biraz daha resmi görüşmelerin, kapalı diplomatik süreçlerin sürdüğü bir mavi alan var. Bunun dışında diğer yeşil alanda da bence en keyifli kısım orası. Ülkelerin ve uluslararası organizasyonların pavilyonlarının olduğu, pavyonları diye de Türkçesinde geçer, olduğu bir bölge. Burada her ülke kendisinin iklim politikalarını anlattığı çok özgün standlar oluşturarak gelen oradaki ziyaretçilere iklimle alakalı yapılan çalışmalarını anlatıyor. Ama son yıllarda hakikaten bu bağlamda pavilyonlar da çok özgünleşti. Türkiye'de Glasgow'dan itibaren bütün COP zirvelerinde önemli pavilyonlar açtı. Türkiye'nin iklimle ilgili attığı adımlar, hatta bazılarının içerisinde bir workshop çalışmalarıyla da farklı, daha yapay zeka ile çeşitlendirilmiş şeyleri gelen katılımcılara deneten çok keyifli bir alan, çok büyük bir alan bu bağlamda. Bunu gözlemlediğimiz bir alan ve elbette basına ayrılan bir alan var. Çünkü COP'ta liderler kısmı sadece 2 gün sürüyor, ama bütün COP zirveleri 11 gün genellikle sürüyor. Bu 11 günün içerisinde biraz önce bahsettiğim müzakereler arka planda devam ediyor. Liderlerin katıldığı lider zirvesi 2 gün içerisinde gerçekleşiyor. Burada da bu müzakereler içerisinde alınan kararların bu bağlamda sonuca bağlanabilirse liderler tarafından da lider seviyesinde de tartışıldığını görüyoruz. Ama 11 gün boyunca hem pavilyonlar hem de basına açık kısımda devam ediyor. Tabii şunu da söyleyelim, hakikaten COP'lar heyecanlı, çünkü COP'lara ev sahipliği yapan her ülkede kendine özgü bir temayla COP'a ev sahipliği yapıyor. Buna özgü bu bağlamda işte posterler, afişler, kalem, defter, kağıtlar, geri dönüştürülebilir ürünlerden, iklimin doğasına uygun, buna uygun birçok altyapı, orada gördüğünüz birçok aslında kullanılan malzemeler de buna göre hazırlanıyor. Dolayısıyla da belki diğer uluslararası organizasyonların etkinliklerinden farklı olarak COP oldukça renkli, yeşil, bütün aslında iklimle ilgili hassasiyeti anlatan keyifli bir etkinlik. Tabii bu bağlamda şunu söyleyelim, her COP'ta müzakereler çok somut sonuçlanıyor mu? Hayır. Çok da büyük tartışmalar var. Uzun yıllardır devam eden belirli maddeler var. Yani bizim Paris İklim Anlaşması'nda gördüğümüz işte hava ısınması ile ilgili dereceler, bu noktada sıfır emisyon hedefleri, bunlar çok uzun yıllar içerisindeki müzakereler sonucunda ulaşılmış hedefler. Bu noktada her sene devam eden, yani diğer yıla devreden konular var. Aynı zamanda da her yıl ev sahibi ülkenin masaya getirdiği yeni konular da var. Elbette var olan müzakerelerin doğrusuna uyumlanmak konusunda. Şimdi Türkiye'nin COP31 teması nedir? Bence biraz da bunun üstünde durmak lazım. Yani bu zamana kadarki ev sahipliği yapmış ülkelerden Türkiye'yi bu bağlamda
daha adil ve daha farklı bir noktaya taşıyacak bir tema bağlamında Türkiye'nin dış politikasıyla da oldukça uyumlu bir yaklaşımla bir vizyon ortaya konduğunu görüyoruz. Türkiye olarak baktığınız zaman hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir iklim diplomasisi hedefi ve teması konmuş durumda COP31'deki ev sahipliğimize. Biraz önce de ifade ettim tabii, bu tarihi zirve Türk dış politikasının yıllardır izlediği temel sac ayakları olan e, daha adil bir dünya anlayışı ve Türkiye'nin genel izlediği politikalarla da oldukça uyumlu bir vizyon. İlkine bakmak gerekirse hiçbir ülkenin geride bırakılmaması COP açısından oldukça önemli. Aslında iklim değişikliğiyle mücadele alanına baktığımız zaman hep biz bütün müzakerelerde şu farkı yıllarca merak edenler, iklim alanında çalışanlar görmüştür. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi bir görüş ayrılığı oluyor müzakereler içerisinde. Çünkü e, bazı iklim değişikliği haritalandırmalarına baktığımız zaman maalesef iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler ve kıtalar ağırlıklı olarak gelişmekte olan ya da az gelişmiş olan bölgelere tekabül ediyor aynı zamanda. Bunun getirdiği elbette farklı beklentiler, farklı politika öncelikleri oluyor. Öte yandan da gelişmiş dediğimiz endüstrisini tamamlamış dünyanın ekonomisine yön veren ülkeler için iklim değişikliği dendiği zaman hem algılanan konuların öncelikleri hem de sorun alanları genelde çok daha farklı bir noktaya evriliyor. Dolayısıyla hiçbir ülkenin geride bırakılmaması teması biraz bu zamana kadar COP'taki o gelişmiş ülkeler ve gelişen ülkeler arasındaki var olan boşluğu doldurmak ve bu noktada Türkiye'nin kabiliyetlerini etkin kullanmak çerçevesinde çok çok önemli bir tema olarak önümüze çıkıyor. İkincisi daha adil ve kapsayıcı bir iklim diplomasisi yaklaşımı. Malumunuz Türkiye'nin özellikle Afrika, Latin Amerika dünyanın aslında 7 kıtasıyla çok geniş bir diplomatik ağı ve çok yakın bir ilişkisi var. Bu bağlamda da Türkiye'nin bu kapsayıcı yaklaşımının iklim diplomasisi alanına da yansıtılarak hiçbir ülkenin geride bırakılmaması ile birlikte bu kapsayıcılık politikası da COP31 temasının içerisinde bir bütünleyici çerçeve olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki yaklaşım da hakikaten bundan evvelki COP'larla kıyasladığımızda önemli bir sorumluluk, önemli bir başarı alanını da birlikte getirme potansiyelini taşıyor. Bu noktada da vizyonun içerisinde belki bazı başlıkları da şu an için geçtiğimiz hafta iklim değişikliği ile ilgili bakanlık ve iklim değişikliği başkanlığı da bir aslında ön istişare toplantısı düzenledi. Bu toplantının içerisinde iklimle ilgili çalışan akademisyenler, özel sektör temsilcileri, yine sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonların temsilcileri vardı. Elbette henüz müzakereler konusunda var olan geçtiğimiz yıllardan gelen başlıklar dışında diğer alanların henüz belirlenmediğini biliyoruz ama tartışma noktasında hem kamuoyunda hem de basına yansıyan kısımlarında öne çıkan bazı başlıklar var. Türkiye'nin ev sahipliği içerisinde. Bunlardan bir tanesi enerji ve sanayi sektörlerindeki yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, finans ve kapasite geliştirmesi. Bunların hepsi kendi içerisinde çok önemli ve son olarak da dijitalleşmenin yine iklim eylemine katkısını arttırarak uluslararası işbirliği zeminini güçlendirmek. Zaten enerji ve sanayideki yeşil ve dijital dönüşüm uzun yıllardır tartışılan bir konu. Hatta bu dönüşüm bir dönem sadece iklim dışında çok konuşulmuştu ama bu dönüşüm sağlanırken bunlar yeni ve esnek konular olduğu için sürdürülebilirlikle bağlantısının güçlü olması da hem önleyici bir bağlamda önemli iklim değişikliği içerisinde hem de sürecin hızlandırılması bağlamında. Yine öbür maddelerden bir tanesi de Kuzey-Güney işbirliklerini derinleştirerek uluslararası işbirliği alanını geliştirmek. Biraz önce bahsettiğimiz gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler bağlamında Kuzey-Güney işbirliği hala çok zayıf iklim değişikliği konularında. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bağlamda ön plana çıkarmak istediği bu iki temanın altındaki konulardan bazıları da bunlar. Tabii daha teknik boyutlarda konuşacağı konularda olacak Türkiye'nin. Türkiye malumunuz Akdeniz'e kıyısı olan en önemli ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla da bu çerçeve içinde Türkiye'nin Akdeniz'deki yüksek iklim risklerine karşı
kırılganlıklar çerçevesini gündeme getirmek istiyor. Hem Akdeniz içerisindeki enerji hatları hem de bu bağlamda Akdeniz'e kıyıdaş olan ülkeler içindeki tüm ülkelerde Akdeniz bölgesindeki tüm ülkelerde haritalandırmalara, modellemelere baktığımızda iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden bir tanesi olduğunu düşünürsek Akdeniz İşbirliği de oldukça Türkiye için önemli bir referans noktası haline geldi. Tabii şunu söyleyelim, Akdeniz'deki bu işbirliği kapasitesi ağırlıklı olarak Pasifik ve Afrika gibi de kırılgan bölgelere de bir deneyim paylaşımı oluşturmak konusunda kritik bir rol oynama potansiyeline sahip. Dolayısıyla teknik alanlarda iklim risklerinin yönetilmesi, dayanıklılığın arttırılması ve uluslararası dayanışmanın bu konularda yoğunlaştırılması da teknik konular içerisinde bulunacaklardan bir tanesi diye tahmin ediliyor. Son olarak Türkiye'nin son dönemde biliyorsunuz ülkemiz maalesef bir deprem bölgesi ülkesi aynı zamanda. Afet ve risk yönetimi iklim konularında da oldukça öne çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye bu bağlamda COP31 içerisinde geleceğin şehirlerini ya da daha teknik tabiriyle dayanıklı şehirleri iklim dostu ve uyarlanabilir bir yapıya kavuşturmak konusunda yeni dönemde yoğun bir çaba sarf ediyor. Kentlerin iklim direncini arttırarak hem bir iklim felaketi karşısında bu direnci yükseltmek hem de kentsel dönüşüm bağlamında da dünyaya bir modalite oluşturmak konusunda bu COP31 çerçevesinde öncelikli hedeflerden bazıları olarak öne çıktığını yine dile getirmek lazım. Tabii bu noktada şunu belki COP için söylemek gerek. COP'a genellikle 200 ülkeden fazla katılımcı geliyor. Hakikaten toplam katılımcı sayısı biraz önce de ifade ettim 11 gün sürecek bir etkinlik. Dünyadaki önceki dönemdeki COP'lara baktığımızda toplam gir-çık sayısıyla 150 bini bulan bir katılımcı sayısını görüyoruz. Düşünülenin çok daha üstünde büyük bir etkinlik. Toplantıda yine aynı şekilde Türkiye'nin yüzden fazla devlet başkanını ve üst düzeyde uluslararası temsilciyi ağırlaması bekleniyor. Dolayısıyla COP ihtivası anlamında, organizasyonel kabiliyet ve kapasitesi anlamında hakikaten Türkiye tarihine geçecek en büyük etkinliklerden birisi olmaya aday. Bu açıdan da şunu söyleyelim. Türkiye'nin iklim diplomasisini son kısımda anlatmadan hakikaten COP'a ev sahipliği yapmış olmak, hani böyle hep şey vardır ya, olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkeler hep böyle hafızalarda kalır. Yeni modern zamanların belki olimpiyatları da bu bağlamda iklim zirveleri olduğunu söylemek gerekiyor. İklim dünyada çok daha öne çıkan, çok daha gitgide bireyler için, devletler için anlamlı hale gelen konuların bir bütününü oluştururken böylesine bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmak hakikaten farklı kategorideki ülkelerin yapabileceği bir etkinlik. O anlamda da ülkemizin en iyisini yapacağına inanıyoruz. Belki benim anlatacaklarımın son kısmında şöyle bir Türkiye'nin iklim diplomasisine de değinmek gerek. Sonrasında soru cevap şeklinde gitmenin ben daha belki sizler açısından da sıkılmadan süreceğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin iklim diplomasisine baktığımız zaman öncelikle girişte de ifade etmiştik. Hakikaten çok hızlı sürece adapte olan ve bu bağlamda ilk olarak kapasite geliştirme, kurumların altyapısını güçlendirme konusunda büyük çaba harcayan bir ülke. Türkiye'nin iklim diplomasisinin en önemli sac ayaklarından bir tanesi kurumsal kapasite geliştirme. Bu hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Tek bir bakanlığın içerisinde değil, birçok bakanlığın konsorsiyumla bir şekilde farklı alanlarda katkı sunduğu bir sac ayağı bu. Baktığınız zaman dışişlerinde önemli bir kısmı var. Ajandaların hazırlanması, yine biraz önce ifade ettiğim belirli noktalarda uluslararası organizasyonlarla ortak çalışma ama aynı şekilde yine ağırlığını hani bayrak taşıyıcılığını İklim Bakanlığımızın Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın sürdürdüğü bir noktası var ama örnek vermek gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yine farklı bakanlıklarımıza kadar iklim politikalarıyla uyumlanarak bir kurumsal kapasite geliştirme yaşandığını, bunun da çok hızlı bir şekilde sahada karşılık bulduğunu görmek lazım. Elbette merkezi kurumlarla birlikte bu bağlamda belediyeleri de hemen işin içine katalım. Çünkü Türkiye'de yapılan
iklim diplomasisi bağlamındaki en önemli unsurlardan bir tanesi de iklim politikalarının önceleyen noktalarında baktığımızda belediyeler, artık belediyelerin hepsinde bir iklim değişikliği daire başkanlığı var. Dolayısıyla da her şehrin kendisine özgü iklimle ilgili sorunlarını anlayan, buna özgü çözümler üreten ve bu noktada da hem insan kaynağı hem de kurumsal kapasite geliştirmeye katkı sunan bir boyutu var. Şimdi kurumsal kapasite noktasında Türkiye bir sac ayağını oluştururken, ikincisi de Türkiye'nin kendine özgü geliştirdiği iklim diplomasisinde öne çıkan bazı başlıklar var. Bunlardan bir tanesi, biraz önce de ifade etmiştim, sıfır atık. Hakikaten sıfır atık Türkiye'nin yerelden küresele taşıdığı büyük bir hareket. Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı bu hareket, biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler'de bir gün olma noktasında küresele taşındı artık. Bütün dünyanın Birleşmiş Milletler nezdinde kutladığı ve iştirak ettiği bir sıfır atık günü var. Bu bağlamda dünya ülkelerinin de Türkiye'den örnek aldığı modellemeler olduğunu söyleyelim. Keza Türkiye'nin sıfır atık projesiyle geçtiğimiz yıllar içerisinde çok önemli geri dönüştürülebilir rakamlara ulaşıldı. Bu geri dönüştürülebilir rakamların da aynı şekilde her sene yükselerek devam ettiğini söylemek mümkün. Sıfır atık önemli bir proje. Türkiye'nin iklim diplomasisi açısından da marka olmuş projelerden bir tanesi. İkincisi, aslında Türkiye'nin iklim diplomasisi ajandası da bu sene biraz daha dinamik bir şekilde daha somutlaştığını söylemek lazım. İkincisi de Türkiye'nin bu noktada iklim değişikliği finansmanıyla uyumlanma süreci. Malumunuz bunun bu noktada da özellikle Maliye Bakanlığı'nın attığı adımlar var. Dünya Bankası ile birlikte, yani diğer ülkelerin de aynı şekilde finansmanla ilgili olan çalışmalarına Türkiye'de son yıllarda bir parçası olmaya başladı yavaş yavaş. Sürdürülebilirlikle ilgili yapılan çalışmalar, altyapı çalışmaları bu bağlamda Türkiye için oldukça önemli. Şunu da söyleyelim, iklim değişikliği konusunda son yıllarda ülkelerin en büyük çekincelerinden bir tanesi maliyetler. Bu bir gerçeklik. Maliyetler konusu yüksek, çünkü sürdürülebilir somut sonuçlar üretmek, politikalar ortaya koymak birçok ülke için var olan politikaları ya da işte üretim biçimlerini, tüketim biçimlerini değiştirmek demek. Bunun da kendine özgü maliyetleri var. Özellikle de gelişmekte olan ülkeler ve sosyoekonomik yapısı daha bu bağlamda geride kalmış ülkelerin en çok zorlandığı noktalardan bir tanesi bu. Türkiye'nin bu seneki ev sahipliğindeki COP'ta da işte biraz kuzey-güney ilişkisini geliştirmenin üstünde durmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Dolayısıyla iklim finansmanı oldukça kritik bir rol oynuyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye bunun daha farklı boyutlarıyla parçası haline geldiğinde Türkiye'de gerçekleştirilecek somut adımlar konusunda da önemli bir finansman kaynağı olacaktır. Üçüncüsü, bu bağlamda Türkiye'nin kendine özgü yerel ve kültürel unsurlarını iklim diplomasi sürecinde etkin kullanması. E, Neyi kastediyoruz? Bunda aslında sıfır atık projesinin içinde de çok vurgulanan bir boyut bu. Türkiye'nin Anadolu kültürünün, bugün konuştuğumuz Batılıların algıladığı ya da uluslararası sistemde Birleşmiş Milletler'in çerçevesini çizdiği sürdürülebilirlik konusunda bizim kendimize özgü çok kültürel, çok da tarihi aslında buna yatkın hayat biçimlerimiz ya da benimsediğimiz bir tüketim alışkanlığı meselemiz var. Her ne kadar son dönemlerde işte bu bağlamda bunun yerinin farklı alışkanlıklara bırakıldığı düşünülse de ya da iddia edilse de, ben açıkçası bu açıdan en heyecanlandığım başlıklardan bir tanesi. Çünkü bizim hem kendi Anadolu kültürümüzdeki paylaşmak, sürdürülebilirlik, işte sıfır atıklı mutfak gibi hiçbir şekilde ziyan edilmemesi anlayışı, bizim biraz jenerasyondan jenerasyona aktardığımız hem toplumsal hem de bireysel alışkanlıklarımız. İklim diplomasisinde ve bence COP31'de de bu sene öne çıkaracağımız bu kültürel başlıkların diğer ülkelerden farklı olarak ben sosyal konular içerisinde çok dikkat çekeceğini ve çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin o hep bahsettiğimiz hem hoşgörü kültürü hem o işte ziyan olmaması konusundaki kültürü, dinimizden getirdiğimiz bu alışkanlıkların hepsi Türkiye'nin iklim diplomasisinde kendisine özgü bir yer edinmesi konusunda çok güçlü unsurlar. Birçok ülke kendisine özgü unsurlar kullanıyor. Bu bağlamda da bizim hem dini hem sosyolojik hem kültürel unsurlarımızın iklim
iklim diplomasisinin bu dinamik özelliklerini ve sac ayaklarını besleyecek bir boyut olduğunu hatırlatmak lazım. Benim açımdan sözlerimi bitirmeden şunu söylemek istiyorum belki toparlamak gerekirse. İklim değişikliğiyle mücadele, evet herkesin zihninde farkındalığı konusunda işte belirli kavramlar var, sıfır atık var. Biraz önce söyledik emisyon hedefleri var, işte 3 derece koşulu var, birçok farklı şey var. Bunların hepsi farklı noktalarda iklim değişikliğiyle mücadelenin bir parçası. Ama bizler de bireysel olarak iklim değişikliği konusunda bu bağlamda farkındalığımızı arttırmanın hem içinde bulunduğumuz bu dünya hem de bundan sonraki geride bırakacağımız diğer jenerasyonlara bırakacağımız dünyanın daha yaşanılabilir olması için çok kıymetli. Dolayısıyla Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması hem dış politikası anlamında hem de dünyaya vereceği mesajlar anlamında çok ciddi öneme sahip. Türkiye bu bağlamda bu büyük potansiyelini iklim alanına taşıyabilirse iklim konusunda bölgesel bir güç noktasından küresel bir öncü ve örnek alınan ülke olma potansiyeline sahip. Umuyoruz ki COP31'de hakikaten bu bizi heyecanlandıran konular kadar anlamlı sonuçların çıktığı bir iklim zirvesi olarak tarihe geçer. Şöyle hocam, ağzınıza emeğinize sağlık. Değerli katkılarınız için teşekkür ederim. Arkadaşlar hocamızın anlatımı tamamlandı. Soru cevap kısmıyla birlikte devam edeceğiz. Soru sormak isteyen arkadaşlar emoji işarette bırakabilir. Kendilerine söz vereceğim. Ya da sohbet kısmından da sorularını iletebilirler. E, Onları da hocamıza iletmiş olacağım. Buyurun. Nazlı Hanım söz istemişti. Evet Nazlı Hanım buyurun. hocam. Merhaba. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Nazlıcığım. Benim sorum şu olacak aslında. İklim diplomasisi artık sadece çevre politikası değil, aynı zamanda jeopolitik bir alan. Siz de söylediniz. Yani sizce bu COP31 Türkiye'nin dış politikasında nasıl bir diplomatik etki yaratır? Bir prestij mi olur yoksa gerçek bir dönüşüm fırsatı mı olur Türkiye için? Hı hı. Şöyle yapalım Mücahit, istersen başka soru varsa da alalım. İkili üçlü gidelim. Ona göre hareket edelim. Tek tek yapmayalım. Hocam emoji arkadaşlar kaldırmadı, yazmadılar da sohbet kutusuna. Bir, Ben görüyorum bir Kevser var, bir Yusuf dakika hocam. var. Bir dakika hocam. Kevser Hanım sesi açabilirsiniz, sorabilirsiniz. Yusuf'u da kaldıracağım. Kevser Hanım sesi açabilirsiniz. Yusuf'la birlikte devam edelim. Yusuf sesini açabilirsin. Hocam merhabalar. Müsaadem olmadığı için müsait değilim ama yazdım ben. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Kevser Hanım. Evet, Kevser Hanım'ın sorusunu ben şimdi gördüm chat kısmında. Ben okuyayım herkes için. Ve, COP toplantılarında alınan kararlar ülkeler için bağlayıcı mıdır diye sordu. Güzel bir soru. Birazdan inşallah yanıtlayacağız. Yusuf sen de sorabilirsin sorunu. Murat var sanırım bir de. O da el görüyorum ben. Ben mi yanlış görüyorum? Hocam gördüm. Murat Tatoğlu. Evet Murat Bey, sesinizi açabilirsiniz. Merhabalar hocam. Hı hı. Hocam benim Merhabalar. sorum şu olacaktı. Şimdi Türkiye'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adı altında iklim politikaları ele alınıyor. Fakat bu iklim değişikliğinin etkilerinin uzun vadede bir afete dönüştüğünü düşünürsek, bunun kurumsal boyutta AFAD tarafından ele alınması daha etkin sonuçlar vermez miydi?
Yani şöyle bir örnekle soruyu pekiştirmek istiyorum. Kendi tez dönemimde ben orman yangınlarını çalıştım. Oradaki kriz yönetimini çalıştım ve genelde geri aldığım dönütler şu şekildeydi. Hani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın afetler noktasında biraz daha tecrübe edinmesi gerektiği hususunda. Şimdi bu iklim değişikliğinin de baktığımız zaman uzun vadedeki etkileri tamamı afet olarak nitelendiriliyor. Hani bu noktada çevre şehircilikle entegre değil de ayrıyeten bir bakanlık olarak belki AFAD da onu entegre edecek şekilde kurumsal bir düzenleme yapılsaydı daha doğru sonuçlar vermez miydi? Teşekkür ediyorum. Şimdi 3 soru olmuşken ben yanıtlayayım hemen Mücahit Tabii. müsaade edersen. Buyurun hocam. İlk Nazlı'nın sorusuyla başlayayım ben. Şunu söyleyelim. Tabii ki buradan biz ne bekliyoruz noktasında Türkiye için büyük bir prestij COP31. Biraz önce de ifade ettim. Hakikaten çok büyük bir organizasyon. Burada sadece Türkiye bir prestijin peşinde mi sorusunun cevabı bence hayır. Çünkü Türkiye'nin ortaya koyduğu çerçeveler aslında oldukça zorlu çerçeveler. Sorunun diğer kısmındaki bir ajanda dönüşümü olur mu sorusuna cevap vermek çok kolay değil. Çünkü tek bir ülkeye bağlı değil. Biraz önce de ifade ettim. Çok taraflı müzakerelere bağlı. Ama bu zamana kadar COP tarihine baktığımız zaman en çok göz ardı edilen boyutlardan bir tanesi iklim değişikliğinin sosyal sonuçları. Belki bu bağlamda bir ajanda dönüşümünün ben Türkiye'deki zirveyle birlikte yaşanabileceğini düşünüyorum. Yani bir çıktı olarak değil, tam tersi bir girdi olarak sosyal konuların daha çok ajandada olabileceği, bundan sonraki yıllara miras bırakılabilecek bir ajanda düzeni, yani ajanda ortaya konabileceğine inanıyorum. Bu da bence Türkiye'nin ayrıştırıcı unsurlarından bir tanesi olacak. Hep de şunu söylüyorum COP'la ilgili konuşurken ya da röportaj verirken. Evet, gönlümüz COP'ta daha somut sonuçlar çıkması. Ama COP'un doğası, müzakerelerin doğası gereği bu bağlamda sonuçtan çok ajandanın çeşitlendirilmesi ve ajandanın sürdürülebilirliği de COP için büyük bir kazanım. Çünkü zaman zaman büyük ülkeler özellikle finansman paylaşımı ve finansman konularından dolayı ajandaları oldukça kısıtlı tutmayı tercih ediyorlar. Biraz önce bahsettiğim temaların içerisindeki özellikle kimseyi geride bırakmamak teması eğer bütün ajandaların bir noktada genel çerçevesini çizebilirse Türkiye'nin ev sahipliğinde bence bu bile başlı başına çok büyük bir kazanım olur. Onu söylemiş olayım. Tekrar da teşekkür ediyorum sorusu için. Şimdi Kevser'in sorduğu COP kararları bağlayıcı mı? COP kararları bağlayıcı değil ama bağlayıcı olan imzalanan anlaşmalar. Neyi kastediyoruz burada? Paris İklim Anlaşması gibi, Kyoto gibi iklimle ilintili olan anlaşmalar bir noktada bağlayıcı. Tabii yine söyleyelim COP'un içerisinde tartışılan, müzakere edilen konuların birçoğu da bu anlaşmaların içerisindeki maddelerle ilintili. Yani temel olarak aslında COP'un 4 tane temel amacı var diyebiliriz. Detayların dışında bir, küresel ısınmayı sınırlandırmak. İki, ülkelerin küresel iklimle mücadele yönetişimine yönelik taahhütlerini belirlemek ve güncellemek. Üçüncüsü biraz önce bahsettiğim iklim finansmanı ve yük paylaşımı. Diğeri de uyum dediğimiz ki en önemli konu artık buna dönüşmüş durumda ve kayıp zarar dengesini oluşturabilmek. Şimdi dolayısıyla buradaki kararlar her ülke uygulamak zorunda değil ama Paris İklim Anlaşması'nın imzacısı ve tarafı olan ülkeler bu bağlamda Paris İklim Anlaşması'nda bunlara dayalı ortaya konmuş maddeleri bağlayıcı noktaları var. Ama en zor kısmı iklim işinde verilen sözlerin takip edilmesini. Şunu söyleyelim. İklim evet çok somut sonuçlar doğurduğu bölümleri var. Aslında üçüncü soruda bu noktada biraz sonra onunla ilgili meseleyi tartışacağız Murat'ın sorduğu. Ama aynı zamanda da çok zamana yayılan politika alanlarının sonuçlarını göreceğiniz bölümleri de var. Dolayısıyla bağlayıcılığı COP'un kendisinin yok, anlaşmaların var. Ve sonuçlarını iklimle ilgili atılan politika adımlarının sonuçlarını da bir günden bir güne görmek çok kolay değil. O yüzden bazen de insanların zihninde hala soyut kalan ya da grilikte kalan yanları var iklim diplomasisinin. Tekrar soru için de teşekkür ediyorum. Üçüncü soruda Murat'ın sorduğu, önce tabii doktora çalışması açısından tebrik ediyorum. Zorlu alanlar gerçekten. Şunu söylemek lazım. Her ülkenin kendisine özgü bir kurumsal bakış açısı var ya da kurumsallaşma yöntemi var.
Bu böyle başlaması, böyle devam edeceği anlamına gelmiyor ama bir şekilde de bunun bir yaklaşım olduğunu da görmek lazım. Tabii ben şu noktada biraz katılmıyorum. Yani iklimle ilgili tanımladığımız her konu aynı zamanda bir afet sonucuna ulaşıyor mu? Yüzdelik olarak yoğunluğu ulaşsa da belirli konular çok da aslında afet olarak tanımlayamayacağımız yine sosyal alanların içerisinde kalan sonuçları da ortaya çıkardığı için bence iklim çok multidisipliner, iklim değişikliği ve iklim diplomasi çok multidisipliner. Tek bir paydaşın, tek bir kurumun değil ama günün sonunda da hani bütün meseleyi çekip çevirecek bir kurumun öncülüğünde yürütülmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla da bizde çevre şehircilik, iklim konuları tek bir bakanlık içerisinde yürütülüyor. Fakat diğer biraz önce de bahsetmiştim Türkiye'deki iklim politikaları çok farklı paydaşlar tarafından da katkı sunulan bir alan. Bu bir tercih olabilir. Belki sonraki süreçlerde, sonraki yıllarda Türkiye'nin iklim değişikliği politikalarının ihtiyacına göre bu kurumsallaşma tipi farklılaşabilir. Başka ülkelerde tek başına iklim bakanlığı olan ülkeler var. Bunlar günün sonunda ne kadar etkili, efektif başka ülkeler için de bunu da farklı farklı ülkeler adına söylemek lazım. Dolayısıyla biraz kurumsallaşma tercihi her ülkenin kendine özgü ihtiyaçları bu bağlamda politika alanlarını çerçevelendirdiği noktadan şekilleniyor. Ama dediğim gibi bence iklim çok ucu açık. İşte doğal afetlerden uzun vadede yeni kavramları da doğuran iklim göçü gibi meseleleri de ortaya çıkaran çok geniş bir alan. Dolayısıyla da bu noktada belki tek bir cevabın olduğunu söyleyemeyeceğim Murat. Hocam teşekkür ederim. Sohbet kısmından iletilen mesajlar var. Muhammed Şamil Bey ve Zehra Hanım benzer soruları sormuşlar. Sizin yanıtladığınız. Devletlerin kararlara uymaması durumunda Hı hı. uluslararası hukukun ne gibi yaptırımlar uygulayacağı yönünde. Zehra Hanım'ın biraz farklı bir sorusu var. Hı hı. COP31'de alınacak kararlar uluslararası hukukta devletlerin iklim değişikliğine ilişkin sorumluluğunu güçlendirebilir mi? Yoksa mevcut sistem egemenlik ilkesinin sınırlarına mı takılacaktır diyor. Hı hı. Şimdi Zehra'nın sorusuna yönelik şunu söyleyeyim. Aslında diğer sorduğumuz hukuki bağlayıcılık konusuyla da bu ilintili. Neden? Çünkü e, egemenlik meselesi konusunda evet herkes yani bütün devletler iklim görüşmelerini yani isteyen taraf devletler diyelim iklim görüşmelerinin bir parçası ama günün sonucunda burada ortada olan çerçeve uluslararası organizasyon niteliğinde ve bunun altında şekillenen bir çerçeve BM'nin altında şekillenen bir platformda konuşuyoruz. Dolayısıyla her devletin kendine özgü geliştirdiği iklim politikaları kendi egemenliğiyle ilintili. Yani kendisinin kendi çıkar ve öncelikleriyle şekillenen iklim politikaları, iklim konuları ile ilgili. Bu noktada egemenlik ilkesinin sınırlarına takılan aslında genel çerçevede çok fazla bir şey yok. Çünkü işte biraz önce saydığım o dört hedef işte küresel ısınma, ülkelerin iklim taahhütleri bunlar bir hedef olarak ortaya konuyor ama bu hedefe uyumlanma, bu hedefe yaklaşma konusunda neler yapacağı ülkelerin belirli noktalarda ağırlıklı olarak kendine bırakılmış konular. Dolayısıyla da uluslararası hukukta tartışılan iklimle ilgili en önemli konu ağırlıklı olarak iklim göçmenleri. Benim de çalıştığım konulardan bir tanesi o da şu. Uluslararası hukukta bir göçmen yaklaşımı var. 1951 Cenevre Anlaşması'na dayalı olan. Ancak bu anlaşmanın içerisinde göçmen ve mülteci bu tanımların içerisinde iklim göçmeni diye tabii ki 1951'de bir şey konuşulmadığı için böyle bir ayrım yok. Şu anda devam eden uluslararası mahkemeler var. Bu mahkemeler şu şekilde yani ağırlıklı olarak da daha küçük Asya Pasifik'teki ada bölgelerinden açılmış davalar. Buradaki insanların yerinden zorunlu edilmesinin iklim nedenine bağlanması konusunda açtığı davalar var. Ama bu konuda Birleşmiş Milletler ve çoğu ülke bunu bir iklim göçmeni olarak tanımlamaya yaklaşmıyor ya da yanaşmıyor. Çünkü göçmen statüsüne, mülteci statüsüne soktuğunuz zaman biraz önce ifade ettiğim anlaşmalarla yepyeni bir alana taşımış oluyorsunuz. O yüzden biraz daha uluslararası hukuk konusunda iklim göçmenlerinin son dönemde çok konuşulduğunu söyleyebilirim. Bir başka soru ben görüyorum galiba. Mücahit benim için okursan çok sevinirim. Aktarayım hocam. Teşekkürler. Bülent Gülçubuk Bey iletmiş.
Hocaya ve sizlere çok teşekkürler. İki sorum vardı diyor. Mevcut savaş koşulları zirveyi etkileyebilir mi? Ve savaş ortamının getirdiği zararlar zirve ile bir ikilem durumunu ortaya çıkarır mı? Sözleşmelere imza atan savaş dahili ülkeler bunu çiğnemiş olarak kabul edebilir mi? Demiş birinci soru olarak. Hı İkinci hı. soruda iklim diplomasisi dünyadaki ülkelerin gelişmişlik kategorisine göre adil bir süreç ve katılım çıkarır mı? Yani diplomasiye yön veren ülkeler arasında bir baskınlık söz konusu mudur diyor hocam. Şimdi birincisiyle başlayalım. Tabii ülkemizin bu noktada savaştan etkilenmemesi adına bütün gereken her şey yapılıyor. İnşallah o zamana kadar da en kısa sürede bir yeniden bölgede en azından ateşkes, barış ve istikrarı konuştuğumuz bir döneme geçiyor oluruz. Ama ben belki hani devlet liderleri katılımı konusunda çatışmanın olduğu bölgeler açısından konuşmak için çok erken. Zirve Kasım ayında yapılacak çünkü 9 ile 20 Kasım arasında gerçekleştirilecek. Umuyoruz ki böyle bir olumsuz etki yaratmaz. Ben en azından şimdilik öyle bir şey beklemiyorum. İkinci soruya istinaden iklim diplomasisi dünyadaki ülkelerin gelişmişlik kategorisine göre adil bir süreç ve katılım çıkarır mı? Yani işte biraz önce konuştuğumuz aslında son dönemde dünyada tartışılan en büyük meselelerden bir tanesi bu. Şimdi iklim değişikliği tartışmalarının içerisinde bazı önemli başlıklar var. Aşina olduğunuzu düşünüyorum bu soruyu yazarken bu kavramları kullandığınız için. Adil geçiş gibi işte farklı kavramsallaştırmalar ve politika alanları var. Bu adil geçiş politika alanlarında tartışılan en önemli konulardan bir tanesi de bu. İşte dezavantajlı grupların iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesi, yine cinsiyete göre bunun farklılaşması, örneğin kadınların iklim değişikliğinden biyolojik yapıları nedeniyle farklı şekillerde etkilenmesi, sosyoekonomik seviyesi düşük ya da engelli grupların iklim değişikliğinden farklı şekilde etkilenmesi gibi tartışılan çok çok detay, çok çok niş konular da var. Dolayısıyla bu tarz konuların tartışırken içerisinde hep şununla karşılaşıyoruz. Yine diğer bütün başlıklarda gördüğümüz gibi bunlara özel bir finansman sağlamak ciddi anlamda mali bir kaynak gerektiriyor. Bunu sağlayabilen ülkeler var, bunu sağlayamayan ülkeler var imkanları doğrultusunda. Dolayısıyla da iklim diplomasisinin içerisinde, müzakerelerin içerisinde hep bu uçurum karşımıza çıkıyor. Bu noktada baskın olan ülkeler söz sahibi oluyor mu sorusuna ilginç bir yanıt vereyim. Herkes biliyorsunuz işte Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim anlaşmasından çekilmesini konuştu. Niye? Amerika Birleşik Devletleri hem BM'ye hem ilgili kuruluşlara en çok maddi katkıyı veren ülkelerden bir tanesi. Mesele iklim olduğu zaman iki farklı ülke kategorisinden bahsetmek mümkün. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliğine en çok sebep olan ülkeler. Yani en büyük sanayi ülkeleri işte karşımıza yine Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi büyük endüstri devleri çıkıyor. İkinci ülkelerde yani ikinci kategorideki ülkelerde iklim değişikliğinden etkilenmesi en çok beklenen ülkeler. Şimdi e, bazı büyük ülkelerin içerisindeki belirli bölgeler kendi ülkenin içerisinde iklim değişikliğinden yoğun etkilenecek kısımları var. Ama genellikle maalesef ikinci kategorideki ülkeler ekonomik olarak da endüstrileşmiş ülkelere göre daha geride olan ülkeler. Yani hani çok da böyle ekonomik şeyi düşük ülkeler olmasa bile konuştuğumuz devler kadar da büyük bir maddi kaynağı olmayan ülkeler. Dolayısıyla müzakerelerde bu noktada bu iklim değişikliğini en çok arttıran ülkelerin baskın olmaması için yıllar sarf edilen çabalar var. Ama tabii günün sonunda finansman meselesi ortaya çıktığı için de farklı başlıklarda farklı ülkelerin ön plana çıktığını söylemek mümkün. Teşekkürler hocam. Umut Yavuz beyefendi sormuş. Sınırda karbon düzenleme mekanizması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı göz önüne alındığında ve COP31 kararlar açısından Türkiye'deki dış ticaret yapan firmalar bu sürece ne kadar hazır ve ticari açıdan nasıl bir gelecek bizi bekliyor diye iletmiş. Evet, şimdi biraz önce ifade ettiğim aslında özel sektör gün be gün bu işin çok daha fazla parçası olacak tartışması tam da burada başlıyor. Çünkü dünyada yani Türkiye'de buna dahil dünyada var olan üretim ve tüketim alışkanlıkları iklim değişikliğiyle bu noktada mücadele konusunda biraz daha farklı bir noktada. Şimdi e, COP31 istişare toplantısında da çok büyük sektörün temsilcileri vardı. Bir noktada sadece Türkiye için konuşmuyorum, genel konuşuyorum.
düşünüyorum. Özellikle özel sektör temsilcilerinin bir kısmında sürdürülebilirlik ve bu bağlamda uyum politikaları açısından ciddi bir isteklilik var. Bunun sebebi de siz de ifade ettiğiniz Avrupa'daki yeşil mutabakat ve karbon düzenlemesinin kendilerine rekabette bir öncelik, üstünlük sağlayacağının farkında olmaları. Tabii bilmeyenler için kısaca hızlıca şöyle söyleyelim. E, Bu sınırda karbon düzenlemesi Avrupa Birliği tarafından emisyon ticaret sistemi kapsamında karbon maliyetinin arttırılması ve ücretsiz bu noktada tahsisatların kademeli olarak düşürülmesini ifade ediyor. Karbon kaçağı risklerinin azaltılması amacıyla AB sınırda bir karbon düzenleme mekanizması tesis etti. Bu da son 5 yılın yanılmıyorsam uygulamalarından bir tanesi kademeli olarak uygulamaya alındı. Dolayısıyla da özel sektörün bir kısmının bence bu konuda zaten belirli ülkelerde ciddi bir deneyim var. Türkiye'de de bu sürecin içerisinde hızlı girdiklerini düşünüyorum. Bu noktada istekli olduklarını ben kendim istişare toplantılarında da gördüm. Bu bağlamda ciddi kendileri açısından Avrupa'daki pazarın bir parçası olmak bağlamında önemli bir kazanım sağlayacak. Bizim açımızdan da özel sektörün buna en hızlı dönüştürebilen noktada olması diğer paydaşlar açısından da pozitif bir etki yaratma potansiyeline sahip. Dolayısıyla bence sektörden sektöre değişmekle beraber Türkiye'deki dış ticaret yapan boyutuna göre de elbette firmaların birçoğunun pozitif yaklaşımı bu bağlamda oldukça önemli. Şunu da söyleyelim, COP31 Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması bence özel sektör için de anlamlı olacak. Çünkü işte sertifika, emisyon, akreditasyon süreçleri onlar için de çok yeni. Bunlar bağlamında da açıkçası bence büyük bir kazanım burada ev sahipliğinde gerçekleşecek olması Türkiye'deki sektörler bağlamında. Teşekkürler hocam. Salim Bey bir soru iletmiş. Pardon. Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğretmen olduğunu iletmiş. COP31 kapsamında eğitim başlığında ne gibi etkinlikler var diye soruyor. Twinning ve TÜBİTAK çevre ve geri dönüşümle ilgili projelerimiz var. Bunları paylaşabileceğimiz eğitim oturumları olacak mı diye iletmiş. Yine Şunu, şunu da ileteyim hocam. Yine benzer bir tamam. soru. Emre Bey iletmiş. İklim ve sıfır atık dönüşüm konularını ilk etapta aileler ve okullarda eğitim planlanması yapılmalı ki küçükten temeli olsun. Temel sağlam olsun ki üstüne koyacağımız çalışmalarda tutarlılığı ve verimliliği daha iyi olsun. Hocamın bu konuda bir düşüncesi olur mu demiş. Hem Emre Bey hem Salim Bey'e bu nokta benim şahsi akademisyen olarak çok kafa yorduğumuz dediğim gibi çalışmasını da akademik olarak yayınladığımız bir konu. Üniversite öğrencileri üstünde biz çalıştık ama özellikle yurt dışında da birkaç farklı ülkede farklı yaş gruplarına iklimle ilgili bir açıkçası farkındalık yaratmak üstüne eğitim gerçekleştirdim ve bununla ilgili de hem eğitim öncesi hem eğitim sonrası topladığımız veriler var. Şimdi şunu söyleyelim, COP31 ekseninde veya genel olarak bütün COP'larda eğitim başlığı içerisinde demeyelim ama sosyal politikalar çerçevesinde diyelim eğitim bunun içerisinde genellikle ele alınıyor. Çevre ve geri dönüşümle ilgili Türkiye bazında zaten sizler benden daha iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü milli eğitimin de bir parçası olduğunuz için yapılan bazı çalışmalar var. Ders kitapları konusunda son birkaç senede içine yerleştirilmesi konusunda adımlar atıldı. Tabii burada örnek projelerin işte okulda yapılan bazı çalışmaların bu bağlamda öne çıkan bazı çalışmaların olduğunu biliyorum. Takip edebildiklerim bireysel olarak da gidip yerinde inceleyebildiğim bazı okullar oldu. Meslek liseleri içerisinde yine aynı şekilde özellikle geri dönüştürülebilir bağlamdaki süreçler anlamında. COP31 kapsamında bu çerçevede demin de ifade ettim. Henüz hangi başlıkların nasıl bir çerçevede olacağını bakanlık belirlemek için çalışıyor. Farklı toplantılar gerçekleştiriliyor. Muhakkak tarih yaklaşınca bununla ilgili daha detaylı bir kapsam olacaktır. Yine şuna çok katılıyorum. İklim ve sıfır atık konusundaki en azından temel konulardaki farkındalığın bence de çok küçük yaşlarda başlanması lazım. İşte yine bu noktada ben Türkiye'nin kendine has
o aile yapısı, aktardığımız o süreçlerin çok kritik bir rol oynadığını düşünüyorum. Yani işte suyu kapatmamak, yemekleri ziyan etmemek ya da işte geri dönüştürülebilir kompozit dediğimiz benim kendi yeğenlerim de var. Onların çocukların çok eğlenerek yaptığı birçok etkinlik var. Birleşmiş Milletler'in de özellikle burada hani aramızda olan öğretmenler varsa önemli eylem kitleri var, oyun kitleri var. Bunların da çok etkin zaman zaman farklı okullarda uygulandığını, yapıldığını da biliyorum. Dolayısıyla tabii ki en küçükten bu işte çöpleri ayrıştırmak gibi en azından günlük hayatta temel yapabileceğimiz şeylerin benimsenmesi bireysel açıdan gösterdiğimiz çaba anlamında önemli katkı sunacaktır. Teşekkürler hocam. Hocam son 3 soru ileteceğim. Hepsini okuyabilirim isterseniz. Evet lütfen. Mehmet Deniz Bey, alınan kararlar teorik olarak yapılabilecek yöntemler mi? Tüm ülkelerin özellikle bizim yapabileceğimiz yöntemler mi olur diye iletmiş. Birinci Hı soruydu. hı, hı İkinci hı. soru Yusuf Bey sormuş. Hocam savaşın iklime zararı var mı? Varsa da ne zararı var? Üçüncü soru olarak da ülkemizin iklim değişikliğindeki vizyonu nedir diye sormuşlar. Şimdi alınan kararlar konusunda şunu söyleyelim. Bazı alanlar çok teknik zaten. Yani müzakerelerden çıkan kararların birçoğu devlet politikası seviyesinde uygulanması gereken kararlar. Bunlar bizim hayatımıza daha indirect olarak yansıyor. E, Bunu da biz en çok işte kurumsal altyapının geliştirilmesinde karşımıza çıkıyor. Orada görüyoruz. Ya da farklı ülkelerde örneğin belirli saatlerde elektrik tüketimi, su tüketimi gibi benzeri ya da çok sıradan örnekler vermeye çalıştım. Örneklerde deneyimleyebiliyoruz. Teknik kararların zaten kendine özgü devlet seviyesinde farklı alt kırılımları olan boyutları var. Bunların işte biraz önce de ifade ettim. Her ülkenin uygulama süreçleri de ülkenin tabii ki hem kapasitesine hem de büyüklüğüne göre değişiyor. Dolayısıyla tüm ülkelerin aldığı bu kararlarda öncelik olarak benimsemesi de dahil olmak üzere birçok etmen bu politika kararlarının ne kadar etkin uyguladığı gerçekliğini değiştiriyor. Ama bütün ülkelerin orta uzun vadede uygulayabildiği kararlar bunlar. Diğer soru bağlamında savaşın iklime zararı var mı? Belki hiç konuşulmayan çok önemli konulardan bir tanesi var. E, Neyi kastediyoruz bunda? Savaş özellikle savaşın diyorum iklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler alt alanında bir güvenlik meselesi olarak algılanması da tam da bu noktayla bütünleşen bir kısmı işaret ediyor literatürde. İlki malumunuz savaşta zaten çok yoğun bir şekilde askeri mühimmat ve kimyasal kullanılıyor. Bunların kullanıldığı coğrafyalarda çatışma süresinin uzamasıyla birlikte temel yaşam ihtiyaçları olan suyun kirlenmesi, suyun daha doğrusu zehirlenmesi diyelim. Suyun zehirlenmesi, tarım topraklarının kullanılamaz hale gelmesi iklim konusunda en büyük zararları içeriyor. Biraz önce bahsettiğim iklim değişikliği de aslında şu soruda çok tartışılıyor dünyada. Savaş kaynaklı zorunlu göç aynı zamanda bir iklim değişikliği sonucu ortaya çıkmış bir zorunlu göç değil midir? Çünkü savaş çatışma olan bölgelerde artık o bölgenin yaşanamayacak hale gelmesi, biraz önce ifade ettiğim gibi temel yaşam ihtiyacı olan suyun kullanılamaz, toprağın işlenemez noktaya gelmesi de bu noktada en somut sonuç. Hatta maalesef baktığınız zaman en yakın örneklerinden bir tanesi Suriye'dir. Geçtiğimiz yıl burada yapılan bir toplantıda Suriye'nin Tarım Bakanı da bu toplantıya katıldı. E, Şam devriminin üstünden bir yıl geçmesine rağmen Tarım Bakanı'nın daha en önemli önceliği hala bir tarım arazilerinin mayınlardan temizlenmesi. İkincisi kimyasallar nedeniyle kullanılamaz hale gelen tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması. Ve bunların da iklim değişikliği ve su yönetiminin üstündeki etkileri azaltmak. Dolayısıyla maalesef her çatışmanın, her savaşın iklim değişikliğini hızlandırıcı etkileri var. Bunun da en önemli yansıması maalesef en çok da su ve enerji kaynakları içerisinde gerçekleşiyor. Hep işte hidropolitik dediğimiz su politiği önümüzdeki yılların da en kritik konularından bir tanesi olacak. Bu bağlamda iklimin içerisinde su da çok büyük bir rol oynuyor. Yakın coğrafyamızın da özellikle Suriye,
Türkiye'nin sınır aşan sular meselesinde de karşımıza İran, Irak ve hatta Ermenistan meselesi karşımıza çıkıyor. Tüm bunların hepsi elbette iklim değişikliğini hızlandırıcı unsurlar haline geldiğini söylemek mümkün. Son soru, ülkemizin iklim değişikliğindeki vizyon nedir? Evet hocam. Ben aslında biraz önce bunu ifade etmiştim. Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyon kimseyi geride bırakmamak, kendi dış politikasındaki adil bir dünya anlayışını iklim meselesine de yansıtarak iklim politikaları, iklim finansmanından bütün ülkelerin eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını sağlamak vizyonuna sahip. Teşekkürler hocam. Oturum saatimizin de sonuna yaklaştık. Arkadaşlar, değerli hocamız, kıymetli katılımcılar, Türk Dünyası İzleme Merkezi tarafından hazırlanan COP31'e doğru Türkiye'nin iklim gündemi serimizin ilk oturumunun sonuna geldik. Öncelikle çok kıymetli değerlendirmeler için Doçent Doktor Şuayn İlhan Açıkalan hocamıza içten teşekkür ediyorum. Bugün COP31 sürecinin Türkiye açısından taşıdığı anlamı, iklim diplomasinin kritik eşiklerini ve önümüzdeki dönemde öne çıkan politika başlıklarını kapsamlı biçimde ele aldık. Bu katkıların serimizin devamındaki oturumlara da güçlü bir çerçeve sağlayacağına inanıyoruz. Katılımınız, sorularınız ve ilginiz için hepinize ayrıca teşekkür ederim. Serimizin bir sonraki oturumunun duyurusunu TÜDÜM kanalları üzerinden paylaşacağız. Programdan elde edilen ana çıktıları da kamuoyuna yönelik kısa bir özet ve değerlendirme notu olarak sizlerle buluşturacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Herkese kendinize iyi bakın. Çok sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler.